İnşaat mühendisliği nedir? Hemen bir kelimenin anlamını. Tabii. Şimdi inşaat mühendisliği aslında Latin dillerinden çevirisi medeniyet mühendisliği. Neden medeniyet mühendisliği olarak adlandırıyoruz? Aslında farkında olalım veya olmayalım, bütün medeniyetle ilgili ağır yapılar inşaat mühendisliğinin ilgi alanında. Örneğin bu bir bina olabilir, bir baraj olabilir, bir köprü olabilir, bir yol olabilir. Ve hayatımızdaki medeniyetle ilgili ağır yapılar kısacası inşaat mühendisliğinin ilgi alanına giriyor. Güzel. Peki sizin tanımınız nedir hocam orada? Tabii şu da olabilir. Zamanında hep mühendislikler asgari amaçlarla yani savunma sanayinde vesaire değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. Temelde bu var değil mi aslında? Evet, mantalite bu. Evet. Aslında bizim inşaat yani civil engineering'in civil'i biraz da askeri alan dışında mühendislikleri de ifade etmek için kullanılmıştır. Yani tanım biraz da oradan da gelir. Dolayısıyla hayatın her alanında barınma başta olmak üzere ulaştırma, sağlık, eğitim, altyapı, biz toplumun hayatını kolaylaştırmak adına inşa edilecek her yapıya imza atan mühendisleriz. Güzel. Hocam peki burada uzmanlıklardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Aslında belki kamuoyu doktorluktan, tıp eğitiminden çok aşina buna ama mühendisliklerin çoğunda da uzmanlıklar var. İnşaat mühendisliği de bunlardan bir tanesi. Ne gibi uzmanlıklarımız var? Örneğin geoteknik branşımız var. Zeminlerle ilgili. Mesela benim işim gücüm toprakla. Yapı var. Şu anda kamuoyunda en çok ilgi çeken şeylerden bir tanesi. Üst yapıların tasarımı, taşıyıcı sisteminin tasarımıyla çok kısaca bahsetmek gerekirse ilgileniyor. Ulaştırma ana bilim dalı var. Biliyorsunuz bir yerden bir yere giderken yolları kullanıyoruz, köprüleri kullanıyoruz. Hatta demir yollarını kullanabiliyoruz. Ve kullanılabilir durumda tutmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Onları. Yani sadece tasarım değil aynı zamanda evet çok bundan sonraki performans şeyleri de önemli. Malzeme ana bilim dalı var. Yapı malzemelerinin hangi malzemelerden taşıyıcı sistemin özellikle. Yalnız burada malzeme derken ana malzemelerimiz çelik, beton ve asfalt gibi malzemelerden söz ediyoruz. Yani aslında yapıları ayakta tutan veya onların ana gövdelerini oluşturan şeylerden bahsediyoruz. Hidrolik ana bilim dalı var. Su yapılarının güvenli tasarımı, suyun insanlara ulaştırılmasıyla ilgileniyor. Örneğin barajların hayatımızda olmadığını düşünelim. Boru hatlarının olmadığını düşünelim. Olmayız. Aynen. O yüzden aslında medeniyet mühendisliğindeki ilk sorudaki şeyimiz buradan geliyor. Hocam. Buradan geliyor. Yapı işletmesi var. En sosyal ana bilim dalımız diyebiliriz aslında. Binlerce kişinin bugün bir arada çalıştığı şantiyeler var. Dolayısıyla bunların içindeki koordinasyon, işlerin yapım şekli, hukuki süreçler, lojistik problemler bunlarla işletmesel branşımız olan yapı işletmesi bölümü ilgileniyor. Geometrik bölümü var biraz daha harita mühendisliğiyle iç içe olan bir branşımız. Ve örnekler çoğaltılabilir. Böyle birçok branşımız var kısaca bahsetmek gerekirse. Ve inşaat mühendisliği dediğimiz meslek aslında bütün bunların birleşiminden oluşuyor. Bütün bu uzmanlıkların birleşiminden oluşuyor. Hocam ben girişte hayatın içindeki bir alandan bahsediyoruz derken böyle bir giriş cümlesi kullanayım demiştim. Hakikaten öyleymiş. Ya her alanda da bilgi sahibi olmak gerekiyor değil mi? Ya az önce bahsettiniz ya yani. Evet. Ya birbirinden çok farklı gibi gözüken dediğim gibi. Yani ben zeminlerle uğraşıyorum dediğimde ya bir dakika sen hani inşaat mühendisinin ne işin var? Çünkü her şey yerde duruyor. Dolayısıyla İnşallah da durur tabii. Evet yani zeminlerin mühendislik özellikleri bizim için çok önemli. Hem normal koşullarda hem de deprem durumunda. Aman Allah'ım. Peki tabii böyle bir bölümde o zaman bir çift ana dal ve yan dalda çok kıymetli ve önemli olacaktır değil mi? Hocam sizden başlayalım mı? Tabii ki. Yani çift ana dal programını biraz tanımlayalım isterseniz. Lütfen. Öğrencilerin bir lisans alanında eğitim görürken başka bir alanda da eğitim görmesi ve başarılı olup mezun olması durumunda da çift diplomayla mezun olması durumu. Tabii bunun sağladığı avantajlar çok büyük. Öncelikle tercih döneminde öğrenciler bize geldiklerinde fark ediyoruz ki bazen iki tercih arasında kalıyorlar. Tam karar verememiş oluyorlar. Hocam, hakikaten o kadar çok etraflarında uyaran var ki. Tabii. Bir de çok bu dönemlerde şey oluyor hocam yani herkes onlara bir şeyi empoze etmeye çalışıyor. Şunu ol, bunu ol, şunda para var, şurada şu var, bunda bu var, burada itibar var, burada şan şöhret var ama Tabii. bir de hayatın gerçekleri var. Tabii yani akılları çok karışmış olabiliyor ve bir tercihte bulunuyorlar. Ama gayet de memnun aslında ilerlerken akıllarında diğer bölümde kalmış oluyor. Çift ana dal programı aslında buna bir imkan sağlıyor. Öğrenci başarılıysa ikinci dalda da eğitim görmeye başlayabiliyor.
İkinci avantajı da şu, öğrenci mezun oldu ikisinden de. İkisinden birini tercih edebiliyor profesyonel kariyerine geçerken. Örneğin bu mesela inşaat mühendisliği, mimarlık arasında çok yaşanır. Tercih döneminde gelen öğrenciler mimarlığa mı gitsem, inşaat mühendisliği mi seçsem diye o ikilemi yaşarlar. Güzelmiş. Dolayısıyla biz sonuçlarına baktığımızda çok memnunuz bundan. Öncelikle inşaat mühendisliğinde bizde başlamış, mimarlıkla çift anadal programına katılmış ve mezun olduktan sonra da belki mimarlığı tercih edebiliyor. Veya tam tersi, mimarlıktan bize gelen öğrenciler inşaat mühendisliğini tercih edip ona devam ediyorlar. Daha da güzeli, bazen ikisini birden yapıyorlar. Yani mimarlık bilgisine sahip bir inşaat mühendisi olmak veya inşaat mühendisi bilgisine sahip bir mimar olmak onu sektörde birkaç adım öne geçiriyor. Aynı dili konuşabiliyorlar. Tabii bu söylendiği kadar kolay bir şey değil. Değildir. Düşünün, yani öğrenciler oldukça yoğun bir ders programından çıkarak... Hocam bir medeniyet biliminden bahsediyoruz. O kadar kolay olur mu? Düşünün, bir de bunun yanına bir şey daha koyuyorsunuz. Evet. Yani mimarlık gibi bir sanatsal alanı koyuyorsunuz ve ekonomi gibi başka bir iktisadi bir alanı birleştiriyorsunuz inşaat mühendisliğiyle. Burada işte biz devreye giriyoruz. 3 konuda destek oluyoruz öğrenciye. Öncelikle belli protokoller hazırlıyoruz o farklı bölümlerle. Bu protokollerle ortak ders sayılarımızı mümkün olduğu kadar fazlalaştırıyoruz ki öğrencinin ilave ders yükü azalsın. İkinci tabii katkımız da, düşünün öğrenci mimarlıkta okuyor, işte bize gelmiş çap yapmaya veya inşaatta çapa mimarlığa gidiyor, derse yetişecek. Yakın olması lazım bölümlerin birbirine. Burada da kampüs üniversitesi olmasının avantajını öğrenciye sunuyoruz. Karşımıza geldi şimdi bu. Aynen öyle. Üçüncü de danışmanlık, öğrencilere sunduğumuz danışmanlık hizmeti diyelim. Öğrenciler derslerini seçerken, ders programlarını belirlerken onlara destek oluyoruz. Alacakları dersleri belirlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu çift anadal programının o yoğun sürecini hafifletmemizi sağlıyor. Çok da memnunuz sonuçlarından. Çok sayıda öğrencimiz çift anadal programına katılarak 2 diplomayla mezun oluyorlar. Ve çok da mutlu ayrılıyorlar diyebilirim. Ne güzel. Zaten akademinin amaçlarından bir tanesi o değil mi? Yani evlatlarımızı dünyaya, ilgi duydukları, eğitim aldıkları sektöre en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Ve topluma faydalı evlatlar, bireyler olarak onların başarılarını alkışlamak. Herhalde bundan mutlu oluyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Yan daldan kısaca bahsedeyim ama yan dalda da diploma sahibi olmadan bir sertifika sahibi oluyor öğrenci. Ama şunu söylemeliyim. Bize hocam yan dala başvurmak istiyorum diye gelen öğrenciyi biz mutlaka çift anadal programına yönlendirip oraya doğru kanalize ediyoruz. Çünkü Güzel. o öğrenci zaten belli ki meraklı bir öğrenci, çalışkan bir öğrenci ve onu daha büyüğüne doğru biraz teşvik ediyoruz. Anladım. Öyle yönlendiriyoruz. Güzel hocam. Tabii Sayın Profesör Doktor Mehmet Murat Monkul. Hocam tabii güncel gelişmelere de duyarsız kalınmıyor. Hele ki sizin bölümünüzden, sizin alanınızdan bahsedersek bir deprem gerçeği yaşadık. Bundan sonra da yaşayacağız muhtemelen değil mi? Bu coğrafyada yaşıyorsak siz zemin iyi bildiğiniz için daha iyi değerlendirirsiniz. Peki biz öngörülerimizi, eğitimde yaptıklarımızı buna göre adapte ediyor muyuz, güncelliyor muyuz, güncellemeli miyiz? Çok aslında yerinde bir soru gerçekten. Güncelliyoruz ve güncellemeliyiz. Peki biz Yeditepe Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği bölümünde bunu nasıl yapıyoruz? Aslında bizim sadece bu son yaşadığımız trajik 6 Şubat depremleriyle ilgili değil, daha öncesinden yaklaşık bir 5 senedir deprem mühendisliğine giriş dersimiz var zorunlu olarak verdiğimiz öğrencilerimize. Dolayısıyla müfredatımızda depreme özel bir önem aksettiriyoruz. Bunun yanında örneğin zemin mekaniği gibi bir derslerde de uygulamalı olarak ben son slaytlarımı güncelledim. Örneğin Maraş depremlerinden sonra yaşanan bir takım zeminsel sorunlarla ilgili sıvılaşma başta olmak üzere öğrencilere eğitim hayatları boyunca olabildiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Araştırmalar, bitirme çok projelerinde önemli. evet depremi hayatımıza diğer tasarım şeylerinde olduğu gibi katmaya çalışıyoruz. Akademinin aslında değil mi topluma kattığı değerlerin en başında da o gelir değil mi? Yaptığı araştırmalar, oradan çıkardığı sonuçlar. Çok doğru. Bunları sunarsınız ve ilgili kişiler de bunları alır bakarlar. Hah arkadaşlar bunu uygulamalıyız derler.
Çok doğru. Yani aslında deprem gerçeği toplumda biraz hafıza anlamında periyodik olarak geliyor gidiyor, geliyor gidiyor ama biz akademisyenler ve eğitimciler bunun sürekli olarak farkındayız. 5 yıldır zorunlu ders koyduysanız demek ki siz zaten hep sıcaksınız o alana. Doğru, doğru. Ve bu konuyla ilgili araştırma projelerimiz de zaten mevcuttu. 6 Şubat depremlerinden evvel de mevcuttu ama özellikle bu depremlerle beraber bir kere daha hem öğrencilerimizin de dikkatine sunduk hem de derslerimizde ve bitirme projelerimizde de özel olarak deprem konusuyla ilgilendiğimiz projeler yaptırmaya çalışıyoruz. Durumumuz nasıl hocam ülkede? İnşaat mühendisliği bölümü eğitimi açısından mı? Yoksa deprem gerçeği açısından Eğitim mı? açısından bir sorun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani sizin gibi kıymetli akademisyenlerimiz olduğu müddetçe ben kendimi güvende hissediyorum ama Çok naziksiniz. sizin vermiş olduğunuz bu kıymetli eğitimin sahaya yansıması da bir sıkıntılar var mı? Şöyle tabii her şeyde olduğu gibi bazı sorunlar olabilir şeyde. Ama biz burada bugün eğitimci olarak bulunduğumuz için eğitimin durumunu sorgulamak gerekirse aslında Türkiye'deki inşaat mühendisliği eğitimi bu deprem gerçeğiyle beraber verilmesi gereken bir eğitim ve biz en azından Yeditepe Üniversitesi olarak bu noktada üzerimize düşen görevi yaptığımıza inanıyoruz. Daha önceki tabii Elazığ depreminde de ne kadar hassas davrandığınızı, orayla ilgili projeler yürüttüğünüzü yakından bildiğim için hakikaten çok teşekkür ederim kendim adına. Verdiğiniz kıymet için, değer için ve ihtiyaç olanların yanında olduğunuz için. Gerçekten sağ olun, var olun hocam. Hocam tabii bu alanda bir de sizin değerlendirmenizi almak isterim ben. Şimdi deprem tabii hayatımızın merkezinde. Biz bazen bunu unutuyoruz, hocamın dediği gibi, ama deprem kendini hatırlatıyor. Bir yapının depreme karşı güvenli olması için zeminin doğru belirlenmesi, deprem etkisinin doğru tanımlanması, yapısal hesabın doğru yapılması, doğru malzeme üretilmesi ve şantiyede uygulanması. Bakın 5 tane çok önemli alana değindim. Biz de eğitim aşamasında yapabileceğimiz şey bu öğrencilerimize bu 5 alanda depremi merkeze koyarak doğru bir eğitim vermek. Dolayısıyla biz elimizden geleni bu konuda yapıyoruz. Ama tabii eğitimle bitmiyor. Eğitimin sürekli hale gelmesi gerekiyor. Meslek içi eğitimlerle. Uygulamanın dediğiniz gibi araştırma araştırıyor, akademi araştırıyor, ortaya yeni bulgular koyuyor. Ama uygulamanın da bunu talep etmesi ve alması ve yansıtması lazım. Dolayısıyla bu bahsettiğim gibi 5 halkalı bir zincir. Hepsinin çok sağlam olması gerekiyor, zincirin sağlam olması için. Biz de elimizden geleni bu konuda yapmaya çalışıyoruz. Bu kültürü var mıdır bu işin hocam? Bu bir kültür müdür? Yani tabii deprem özellikle sismik bölgelerde Avrupa olabilir, Japonya olabilir. Tabii ki çok farklı bir bilince sahip olmamız lazım her şeyden evvel. Ama ülkemiz açısından düşündüğümüzde mesela yeni bir bina deprem yönetmeliğimiz var, TBD'ye 2018 dediğimiz. Aslında teknik açıdan ülkemizde bir sorun yok. Belki bu program, bu platformun da yeri değil ama yani uygulamaların da doğru yapılması lazım. Yani eğitim olayın bir parçası. Eren Hoca'nın dediği gibi profesyonel hayatta da aslında bunun devam etmesi. Bu bir süreklilik meselesi. Doğru mühendislik bir süreklilik meselesi. Eğitim bu işin sadece bir parçası. Ama sahada ve profesyonel hayatta da doğru uygulamaların yapılması gerekiyor tabii. Hocam tabii şey konusunda da ne derler, bu depremlerden çıkardığımız hep derslerden bahsediyoruz ya. Umarız ki dersler çıkarmışızdır ve geleceğe daha güvenli bakarız. Ama dediğim gibi ben akademiye güveniyorum. Değerli büyüklerimizin de akademinin yaptığı çalışmalara, araştırmalara, çıkardığı sonuçlara kıymet vermesiyle bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi yani üniversite, sizin üniversiteniz gibi ülkemizdeki birçok kıymetli üniversitenin var olması bence bizim için büyük bir şans. Şeyi soracağım hocam, bölümünüzden mezun olan arkadaşlarımızın sahadaki çalışmaları nasıl? Staj çalışmaları var mı? Mümkün oluyor mu? Bu birliktelikleri siz mi sağlıyorsunuz? Ben yanıtlayayım. Belki Eren Hocam da eklemek ister. Şimdi şöyle, zorunlu olarak 2 tane staj programımız var bölümümüzden mezun olabilmesi için bir öğrencinin. Şantiye stajı ve ofis stajı. Her ikisi de 20 iş günlük bir staj paketi olarak geliyor. Burada bölüm her öğrenciye bir staj yeri buluyor gibi bir misyon edinmiyoruz biz kendimize. Aslında bu da profesyonel hayatın bir parçası. Öğrenci sektörle iç içe arıyor
araştırıyor ve onun da aslında biraz mücadele etmesine olanak tanıyorsunuz değil mi hocam? Aynen. Fakat öğrenci eğer bizden gelip yardım isterse tabii biz de yardım etmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında armut piş ağzıma düş şeklinde hani herkese Güzel, bir staj çok iyi. yeri ayarladık, sen buraya sen şuraya şeklinde bir şeyimiz olmuyor. Ama ofis ve şantiye stajlarında ciddi tecrübe edindiklerini düşünüyoruz öğrencilerin. Sonrasında profesyonel hayatlarda da kimi zaman bu stajlar tabii etkili olmuş olabiliyor. Daha sonraki iş hayatında teklifler alabiliyorlar vesaire. Öğrenciler açısından da iyi bir deneyim oluyor. Hocam burada mezunlarınız sizin için bir avantaj oluyor mu? Hiç şüphesiz. Yani mezunlarımız bazen bize e-posta gönderiyorlar. Hocam stajyer alabiliriz şu anda şantiyemizde, çok güzelmiş. ofisimizde Harika diye. bir e-posta Biz de oluyordur. müthiş gurur duyuyoruz bu durumdan. Çünkü staj çok önemli bir uygulamadır. Mesleğe atılan ilk adım olarak değerlendirebiliriz staj müessesesinin uygulamasını. Dolayısıyla eğer o ilk adımı doğru atarsanız sonrakiler de doğru geliyor. İlk stajda da dikkat edilmesi gereken şey o sürenin çok verimli geçmesi. Hem şantiye stajında hem de ofis stajında. Niye önerirsiniz hocam orada? Bir kere gözlemci olmalarını öneriyorum. Özellikle ilk şantiye stajımız geliyor bizim. İkinci sınıfın sonunda, ikinci sınıfın sonundaki yaz tatilinde öğrencilerin yapmasını bekliyoruz. Aslında önce çocuklar uygulamaları görüyorlar. Yani hesap kitap kısmının daha sonra tatbik ediyorlar. Önce uygulamayı görüyorlar. Tabii öğrencinin meraklı olması lazım. Sorması lazım. O stajda kendisinden sorumlu olan mühendisin tabiri caizse peşini bırakmaması lazım. Sorularla onu boğması lazım. Ne kadar merak edip sorgularsa o kadar çok şey öğrenecektir. İkinci stajımız ofis stajı 3. sınıf sonunda. Artık tabii öğrenci 2. sınıf ve 3. sınıfta bölüm dersini aldıktan sonra biraz daha mesleğe adaptasyonu hızlanmış oluyor. Dolayısıyla 3. sınıf sonundaki ofis stajı o da çok önemli. Orada biraz daha pişmiş, olgunlaşmış şekilde staj yapıyor. Ve aslında bu iki stajla son sınıftan sonra ne yapacağını biraz da karar veriyor. Yani geoteknik alanına mı daha yatkın, evet, onu mu daha çok merak ediyor? Üst yapı mı daha çok ilgisini çekti? Yoksa hidrolik veya ulaştırma alanı mı kendisi için daha güzel imkanlar sunacak? Buna biraz karar veriyor. O yüzden bu staj süresini çok verimli geçirmesi lazım. Bir de bir şeyden daha bahsetmek lazım. Bazı öğrencilerimiz zorunlu stajlarını tamamlıyorlar. Ve hem staj yaptıkları firmadan çok memnun kalıyorlar, firmalar onlardan memnun kalıyor. Bir uzun süreli staj da dönüştürmek istiyorlar stajlarını. Şimdi uzun süreli staj dediğimiz zaman o 20 günün ötesinde üniversitemizde firmaya bağlı olarak destek oluyor öğrenciye, sigortasını karşılıyor. Çok güzel. Ve öğrenci eğer son sınıfta ders programını da elverişli hale getirdiyse, yani derslerini aldı, az sayıda dersi var, haftanın 2 gününü, 3 gününü boşalttıysa o firmaya gitmeye devam ediyor. Ve bu artık yavaş yavaş bir işe dönüşmeye başlıyor. Mezun olduğunda da çalışacağı yer belli artık. Tabii çünkü stajyeri alan firma zaten niyetini aslında biraz gösteriyor değil mi tabii, orada? Artık ona bir yetiştirmiş, emek vermiş, şirketteki popülasyonu tanıştırmış oluyor, ona alışmış oluyor. Önemli bir şeydir bu. Yurt dışında stajla ilgili ilanlar var. Yani stajyerlik ilanla başvurulan, kabul edilen bir uygulama. Bizim de artık yavaş yavaş ona geçmemiz lazım. Bizde de eş dost aracılığıyla böyle kulaktan kulağa almaya çalışıyoruz hocam. Şu anda öyle ama bence gelişecek. Değişecektir, evet, gelişecektir. Hocam tabii sizin uzmanlık alanınızın da dünyada çok kıymetli bir yeri var değil mi? Şöyle aslında bütün uzmanlıklar kendine göre kıymetli ama tabii her insan kendi uzmanlığını bir başka seviyor, öyle söyleyelim. Zeminler evet önemli ve belki burada yeri gelmişken şunu vurgulamakta fayda var. İnşaat mühendisleri birebir zeminlerle ilgileniyorlar fakat biz deprem bilimci değiliz, jeolog değiliz. Fakat zeminlerin mühendislik özellikleriyle çok yakından ilgileniyoruz ki bu bahsettiğim gibi geoteknik ana bilim dalı olmuş oluyor. Dolayısıyla aslında bir kesişim kümesi var diğer mesleklerle, diğer branşlarla inşaat mühendisliğinin. Bununla ilgili araştırmalarımıza devam ediyoruz. İsterseniz araştırmalarımızdan da bahsedebilirim çok kısaca. Örneğin özellikle az evvel konuştuk deprem mühendisliği dedik. Ben sıvılaşma ve geoteknik deprem mühendisliğiyle özel olarak ilgileniyorum. Bu konuda yayınlarımız var. Bitirmiş olduğumuz Avrupa Birliği projelerimiz var. Bunun yanında bunun ilham olduğu mesela ay zeminleriyle ilgili bitirme öğrencileri, benim bir bitirme öğrencimle yaptığım bir çalışma vardı.
bir uluslararası dergide yayınlandı. Diyeceksiniz ki nasıl şey oldu, ne alakası var? Korkuyorum sormaya. Şöyle, aslında çok ilginç, sıvalaşan siltli kumlar dediğimiz zeminlerle aydaki zeminlerin tane dağılım eğrileri değişik bir şekilde örtüşüyor. Çok detaya girmek istemiyorum sıkıcı olmamak adına ama bir çalışma başka bir çalışmaya kapı açabiliyor. Özetle bunu söylemek lazım. Onun dışında çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarımız var. Özellikle mikroplastiklerle ilgili doçent doktor Hakkı Özhan'la yaptığımız bir çalışma dünyada mikroplastik ve geoteknik yani inşaat mühendisliği ile ilgili ilk çalışmalardan bir tanesi. Dolayısıyla farklı alanlarda kapılar açmaya çalışıyoruz. Mesela son bitirme tezimiz bu dönem yaptığımız mikroplastikler üzerineydi öğrencilerimizle. Dolayısıyla lisans öğrencileri de özellikle bitirme tezleri vesilesiyle bizim projelerimizde, araştırmalarımızda aktif olarak yer alabiliyorlar. Bunu da belirtmekte Harika, fayda var. emeklerinize sağlık hocam. Teşekkürler. Son söz sizde. Tercih yapacak olan gençlere ne söyleyeceğiz? Ben o zaman şu ayrımı nasıl yaptığımızı biraz anlatayım. Yani neden Murat Hoca geoteknik deprem mühendisliği üzerine veya geoteknik alanında, ben neden yapısal deprem mühendisliği üzerine çalışıyorum? Bu ayrımı nasıl yapıyoruz? Bizim derslerimizin yaklaşık %20'si teknik seçmeli derslerdir. Ve öğrenciler zorunlu derslerin haricinde bu teknik seçmeli dersleri aldıklarında bir alana doğru bir yatkınlık kendilerinde fark etmeye başlıyorlar. Anladım. Hatta bu teknik seçmeli derslerin yarısının civarında da mimarlık, endüstri mühendisliği gibi mühendisliklerin farklı alanlarından da alabiliyorlar. Dolayısıyla aslında biz öğrenciye kendini keşfetmesi için bir süre tanıyoruz. 3. sınıf ve 4. sınıf derslerinde bu teknik seçmelilerle öğrenciler işte hocanın saydığı işte geoteknik, ulaştırma, hidrolik veya yapı alanlarından hangilerine meyillilerse onu tespit edip bitirme projelerini o alanda gerçekleştirip, stajlarını o alanda yoğunlaştırıp mezuniyetten sonra da o alanda çalışmaya başlıyorlar. Harika. Hayata son derece yetkin, mesleklerinde iyi bireyler olarak atılıyorlar ve hayatlarını da herhalde rahatlıkla kazanabilecekler değil mi? Amacımız o. O yetkinlikle Evet. mezun etmek. Öyle ümit ediyor ve inanıyoruz. Harika. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Teşekkürler, sağ olun. Değerli